Şikayetçi misiniz? Evet, şikayetçi. 32 yaşında bir anneyim, bir kadınım. Bu muydu hak ettiğim? Fısıltıyla gelen kötülükte ne yapsın kadınlar? Özge Şe hala sette kostüm asistanı. Yok, hayır. Başka bir sette mi? Yok, hayır. Benim bildiğim kadarıyla şu anda hiçbir sette çalışmıyor. Değil. Biz gerçek anlamda bu konunun vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz. Maalesef. Sonuç itibariyle birlikte dizi setinde olacaksınız. Maalesef. Dün akşam dahi bir Sıla ile birlikteydik. Yani bana şunu söyledi. Türkiye'de demek ki bütün erkekler karılarını dövüyormuş dedi. Yaşınız ne olursa, konumunuz ne olursa olsun mobbinge, tacize evet demeyeceksiniz. Bu ülkenin cinsellikle ilgili bir sorunu var bir kere. Çantalarımızda taşıdığımız kırmızı rujlarla potansiyel cellatlarımızı yanımızda taşıyoruz. Şirketteki masanda oturuyorsun. Tacizci yanına yaklaşıyor ve fısıldayarak küfrediyor. Hayırdır diyemiyorsun çünkü küfrettiğini ispatlayamıyorsun. Müdürüne gidip durumu anlatıyorsun. Ama tesadüf bu ya, müdürünle tacizci tribün arkadaşı, golf arkadaşı. Aslında iyi arkadaştır diyor seni taciz eden için. Etti 2 taciz. Zaman geçiyor, tacizin dozu artıyor, şekli değişiyor, dayanamıyorsun. İnsan kaynaklarına gidip durumu anlatıyorsun bir cesaret. Onlar tabii bu konuda ne kadar hassas olduklarını söylüyorlar. Fakat kurumsal kimlik de var. Tadımız kaçmasın, biz bunu bir araştıralım diyorlar. O araştırma han duvarları gibi uzadıkça uzuyor. Etti 3 taciz. Bu arada senin ses verdiğinden haberdar olan tacizci bu kez şirketin güvenlik kamerasının olmadığı koridorlarda seni tehdit etmeye başlıyor. 4 taciz. Seninle ilgili tek sohbet bu kadar değil. Tacizciyi aklama kampanyası başlıyor birden. Eserin adı ama o kırmızı ruju ben düğünde bile sürmem. Seslendirenler, yan masanda ve karşı masanda oturanlar. Her nasılsa hayatta hiç taciz edilmeyeceklerinden emin olanlar. Etti 5. Sohbet ilerliyor. Kahve molaları, yemek araları, icra kurulu toplantıları. Bir dedikodu sarmalının içindesin. Üstelik sen açık açık şiddet gördüğün, taciz edildiğin halde kapalı kapılar ardında kısık sesle aklanıyor tacizci. Etti milyon taciz. Buna bazen sosyal medya üzerindeki tacizler ekleniyor. Bazen evine yürürken tedirgin oluyorsun. Etti milyar taciz. Hikaye tanıdık değil mi? Normal. Çünkü sen bu hikayeyi en az bir defa yaşadın. En az bir defa bu hikayedeki kahramanlardan biri oldun. Belki çok daha şiddetli yaşadın. O yüzden bu haftanın sorusuna haklı olan ve dolayısıyla güçlü olan kadınlar cevap verebiliyor ancak. Tacizciler ve etrafındakiler fısıldamaya devam ediyorlar. Ben yüksek sesle sorayım. Tacize, şiddete, nefrete karşı nasıl ses verirsin? Nasıl ses verilir? Nefes verirken akciğerden gelen hava, gırtlakta yer alan ses tellerini titreştirerek ham sesi oluşturur. Ses telleri saniyede ortalama 200 kere titreşir. Bu ham ses, boğaz, burun ve ağız boşluklarında şekillenir, her insana özgü ses tonunu oluşturur. Bu özgün ses, ağız içi organların yardımıyla konuşma sesine dönüşür. Anatomik olarak ağızdan ses çıkması için vücut bu kadar çaba sarf ediyor. Ama ruhun ses verme mücadelesi asıl ondan sonra başlıyor. Sesini kim duyacak? Sana kim inanacak? Sana inanmazlarsa ne olacak? Bugün tacizden bahsederken sesin daha gür çıkabilir. Çünkü belki üzerinden zaman geçti, artık tehdit altında değilsin. Ama o dönem ses veremediysen bunun sebeplerinden biri ispat edememe korkusu. Zaten bu yüzden Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye ilk önce bu soruyu sordum. Taciz edilen, eşittir şiddet gören fakat ispat edemeyen kadın ne yapsın? Taciz olayı 2 kişi arasında yaşanan bir olay. Bunu nerede nasıl ispat edeceksiniz? Tacizi yaşadınız. Yaşadığınız anda karakola gideceksiniz. Kadın beyanı esastır dediğimiz 62-84 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasının içinde bu bölümler vardır. Sizin beyanınızı alacak mahkeme. Bununla ilgili yargılama süreci başlayacak. Siz bu aşamada zaten o tacizle bir ruhsal boşluğa uğruyorsunuz. Bununla ilgili iş yeri kameraları, daha önceki bir
birliktelikler, telefon kayıtları, bilgisayar mesajları, evinize gelmişse evinizde ya da idari amirinizse saatlerce karşısında sizi oturtarak farklı alanlarda bunların her biri mahkeme tarafından araştırılacak ve o araştırma sonucunda da ceza alınacak. Kadınları durduran ya da korkutan şey bence şu, ispat edememek. Bir ispat edememek, bir de toplumsal baskı. Yani ben acaba söylersem kaşını mı oynattı, eteğini mi açtı, hareketleriyle buna yol mu açtı? Bir, ispat edemem. 2, toplumsal baskı altında ezilirim. 3, şirkettekilerin ya da iş yerimdekilerin yüzüne nasıl bakarım? İspat edemediğimiz fısıltıyla gelen kötülükte ne yapsın kadınlar? Hiç sessiz kalmasınlar. Şu an sosyal medyada bu olaylar var. İfşa, hatırlayın, son dönemlerde televizyon dizilerinde, sinema sektöründe, sanat dünyasında o sessizce gelen şiddeti ya da mobbingi ifşa ederek insanlar doğruluğa ve rahatlamaya girdiler. Bir kurum kültürü var. Ve o kurum size diyor ki bir şekilde biz bunu aramızda halledelim. Adımız ya da da çıkmasın seslenmeyelim. kurumsal olarak. Adımız çıkmasın. Dolayısıyla bir kurumda çalışan bir kadın Twitter'dan aynı kurumdaki kişi beni taciz etti diyemiyor mesela. Bu anlamda iş dünyasından gelen taciz için bizi arayın. 0212 656 96 96'yı arayın diyoruz. Ben aradım sizi. İş yerinde biri beni taciz ediyor dedim. Sonra ne oluyor? Adını da söylediniz. Biz o konuyla ilgili iş yeri insan kaynaklarınıza diyoruz ki şu mekanda, şu saatte şu arkadaşınız bu arkadaşı taciz etmiş. O insan kaynakları müdürü bu konunun içinde tacizi yapan dinledikten sonra iki tarafı da tacizi yapan arkadaşı işten çıkarıyor. Hikayemizi bunu gerçekleştirdik. Peki insan kaynakları taciz edileni arayıp ya neden önce bize gelmedin ya da neden söyledin diyor mu? Bununla şu an demedi musunuz? çünkü iş yeri politika belgesi imzalıyorlar. Gerekirse firmanın adı söylenir, o firmayla ilgili işten çıkarma eylemi yapılmıyorsa bunun ifşa etme noktaları da önemlidir. Biz bunu sakladığımız müddetçe bu daha da artarak gelecektir. Bu cinsel taciz bir adım sonra değil, 3 adım sonra tecavüze gelecektir. Yaşınız ne olursa olsun, öğretmeninizden, konumunuz ne olursa olsun, bulunduğunuz şirketten, ailenin bireylerinden gördüğünüz her tacizde, her istismarda bununla ilgili merciye, büyüklerinize, küçükler için söylüyorum, yetişkinler için de yargıya ve sivil toplumlara ve bulundukları kuruma mutlaka söylesinler. Mail atabilir size. Canım, hayatım, yarın bu işi yapın. Canım kelimesi aslında size tacizdir. Hayatım kelimesi size tacizdir. O taciz boyutu bir aşamada elle tacize döner. Bunun için önlemi almak zorundasınız ve itiraz edeceksiniz. Kabul etmeyeceksiniz. Bu kadar. Sonra başına ne geliyor? Ya da başına bir şey geliyor mu? Hayır, hiçbir şey gelmiyor. Seneler önceki hikayeler değil, Türkiye değişiyor. Başına bir şey gelmiyor belki ama uzun ve zor bir yolculuğa çıkıyorsun. Zor işleri kimler yapmalı? Yapabilenler. Taciz edildiğin, şiddet gördüğün anda evden, iş yerinden, bulunduğun kapalı mekandan çık, otobüsten in ve ilk önce şunu yap. Buradaki taciz psikolojik tacizse, yani hakarete maruz kaldıysa bir hanımefendi, şüphesiz Türk Ceza Kanunu 125. maddesi burada açık. Hakaret bizim iç hukukumuzda bir suç. Dolayısıyla başsavcılığa şikayet ve ihbar mekanizmasına başvurmak suretiyle hemen hakaretten ötürü hak arama özgürlüğünü kullanabilir hanımefendiler. Fiziksel tacizi kastediyorsanız hemen önleyici ve koruyucu tedbir için aile mahkemesine başvurabilirsiniz. Yani evden çıkıp nereye gitsinler? Gecikmesinde sakınca varsa polis onu derhal uygular. 24 saat içerisinde aile mahkemesinin onayına sunar. Gecikmesinde sakınca yoksa eş zamanlı savcılık ve aile mahkemelerine başvurursunuz. Dikkat, bu başvurularla ilgili tamamı harçtan muaftır. Orada aile mahkemesine başvurarak evden uzaklaştırma, iş yerinden uzaklaştırma, yaklaşmama ve de birçok tedbir var. Bir de tabii ceza hukuku boyutu var. Savcılığa mutlaka şikayetçi olunacak. Artık bütün Cumhuriyet Başsavcılıklarında aile bürolar var. Ailenin korunması büroları ve bu soruşturmaları onlar yapıyorlar. Gecikmesinde sakınca varsa ve evliliğe taciz ediyorsa polisten dahi bu kararı alabilirsiniz. Bir evde bir adam eşini dövüyorsa, ihbar üzerine polis olaya geldiğinde ya biz birbirimizden şikayetçi değiliz dese dahi reisen soruşturma yapılmalı. Çünkü bu şikayete bağlı bir suç değil, eşe karşı şiddet ve hemen ilgilisinin ifadesini alınarak ceza muhakemesi işlemleri ikmal edilmeli. Yapılıyor mu? Bu yapılmıyor çünkü bu konuda ciddi bir bilgi eksikliği var. Bir de kanunun getirdiği yeniliklerden bir tanesi şiddeti önleme ve izleme merkezleri, yani şönim dediğimiz merkezler. Bu şönim denilen merkezlere de ulaşmak suretiyle kadınlar barınma, yiyecek, eğitim, ulaşım, şiddet mağduruysa hukuki destek, psikolojik destek, hak arama özgürlüğünü kullanmak için yönlendirme gibi birçok hizmetten faydalanabilir. Bu da çok bilinmeyen bir mekanizma. Uzun bir yol mu bu? Tedbir kararları bizde hemen 24 saatte veriliyor. Çok hızlı bir şekilde. Yani
Yani en azından ilk evden uzaklaştırma, iş yerinden uzaklaştırma, yaklaşmama, konuşmama gibi tedbir kararları hemen veriliyor. Savcılık şikayetleri de söylediğim gibi hemen ifadeler ikmal ediliyor. Adli tıptan raporlar alınıyor, sağlık raporları ve kısa sürede iddianameler geliyor. Muhatap hakkında tedbir kararı almak için bir sağlık raporuna ihtiyaç yok. Siz sadece beyanla eşim beni dövdü, şiddet uyguladı veya erkek arkadaşım diyerek bu tedbir kararlarını alabiliyorsunuz. Muhatabınız hakkında. Tacizde de bu böyle kolay mı? Sözlü tacizde. Evet, onda da. Benim beyanım esas yani. Evet. Kadın beyanı esastır cümlesi son dönemlerde çok rağbet gördüğü için yargıda bazıları bu 62-84 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddet yasasını iptal ettirelim. Ne oldu? Kadınlar çok da güçlü oldu canım. Oysa ki tam da burada kadın beyanı esastır. Tacizi yaşayan bir insan için bu çok önemlidir. Hakikaten duygu düzeninizi ve birey olma sıkıntılarını gün alt üst ediyor. Beni ister okulun öğretmenler odasında izliyor ol, ister hastanede sıra beklerken, ister metrobüste, evinde, iş yerinde, kahve sohbetlerinde. Tacizcinin kendini Sokrat zannettiği savunması her zaman aynı cümleyle başlıyor. Yaptım ama hele bir sor, niye yaptım? Önce bir adım atıyor kadın ve bunu açıklıyor. Susmak istemiyor. Sonra bir yargı süreci başlıyor. Hemen akabinde konunun karşı tarafından bir Karalama kampanyası. karşı kampanya görüyoruz. Dövdüm ama niye dövdüm? Yani. bir Ne güzel durum. tarif ettin, evet. Aynısını yaşadık ve çok utandık aslında bu dönem. Hepimiz utandık çünkü karşısındakine ahlak sınırları çerçevesine alarak bunun üzerinden yaptıma getirebilecek bir tavırdı. Daha da küçültücü oldu aslında. Çünkü bu iş bir magazin işi değil. Bakın bu iş gerçekten ciddi bir iş ve Türkiye'de ben son 3 yılda istismar olaylarının 3 kat arttığını söyleyen bir Adalet Bakanlığı raporları var. Orada bir PR ve algı çalışması var. Yani şiddeti meşrulaştırma. Yani bizde namusçu ve ahlakçı bir anlayış var. Dövdüm ama Niye dövdüm? Bir sorun hele niye var? Buna çok rastlıyor musunuz? Tabii Hep bir ki. karşı kampanya Tabii var ki. mı? Yani mesela ne oluyorsa Türkiye'nin dört bir yandan haksız tahrik uygulamalarından bahsedeyim. Tüyleriniz belki de diken diken olacak. Eşim mini etek giydi, kıskandım, öldürdüm. Porno film izlemiş. Eşime benzettim, öldürdüm. Sosyal medya hesabında kızlık soyadını kullandığı için öldürdüm. Başkasıyla eve gördüm, haksız tahrik indirimi aldım. Birebir kararlar var, kesinleşmiş kararlar bunlar falan gibi böyle yani bir aksakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye ve bir kurgu. Hep ölümü gerekçelendirme, meşrulaştırma yaptım ama niye? Şiddet gösteren erkeklere baktığımızda ekonomi, sosyal statü, eğitim seviyesi, doçent olmuş, profesör olmuş bunlarda hiçbir farklılık yok. Eğitim seviyesi yükseldikçe şiddet oranı düşmüyor. Ekonomik refah yükseldikçe şiddet oranı düşmüyor. Demek ki burada bir temel problem bilinçlenme, bir şuur, bir zihinsel değişim. Tabii ki avukatısınız ama Sıla'nın ses vermesini nasıl buldunuz? Ne anlama geliyor sizin için? Çok önemli, kıymetli tabii takdir edersiniz. Çünkü bir sanatçı olarak, bir kadın olarak bununla ilgili akademi özgürlüğünü kullanmak zordur. Her kadın belki buna cesaret edemeyebilir ama Sıla sindirildiği için, korkutulduğu için, psikolojik baskıya maruz kaldığı için akademi özgürlüğünü kullanamayan, ekonomik bağımsızlığı olmadığı için akademi özgürlüğünü kullanamayan tüm kadınların haykırışıydı, çığlığıydı, feryadıydı. Bunu yaşayan başka kadınların işi daha mı zor? Zor tabii. Mesela dün akşam dahi bir Sıla ile birlikteydik. Sohbet etme fırsatımız oldu. Yani bana şunu söyledi, çok ilginç. Türkiye'de demek ki bütün erkekler karılarını dövüyormuş dedi. Yani bana o kadar çok telefon geldi ki dedi. Efendim Sıla çok büyük bir sanatçıydı. Onun için arkasında medya durdu. Doğru mu, Kadın yanlış örgütü. mı bu? Yanlış bu. Çünkü Sıla şöhretini tehlikeye atarak söyledi bunu. Yani orada da canım işte bunun da kaşı da gözü de oynuyordu. Zaten bu da neler yapmıştı diyebilecek milyonlarca da insan vardı. Bence burada bir cesaret örneği gösterdi ve ben Sıla örneğinin aslında üniversitelerde ders olmasını istiyorum. Ağrı'da da böyle vardı. Hiç şeyin arkasında durabildiğiniz. Manisa'da da vardı. Aylarca savaştı. İş yerindeki patronunun kendisine yaptığı tacizi medyaya yansıdığı için de söylüyorum. Mücadele sonunda kazandı ve iş yerine alındı. İyi örnekler çok mu az mı? Son dönemde çok güzel. Güçlü kadınlar kendilerine tacizi kabul etmiyorlar. Yoksa hala çok zor bir şey mi kadın için konuşmak? Yani kadın için konuşmak tabii çok zor. Çok ilginçtir. Eğitim seviyesi ve ekonomik güç arttıkça hak arama özgürlüğü kullanma bilinci de artmıyor. Bizde şöyle bir endişe var. Şiddet gördüm, bu işin mağduruyum, güçsüzüm, zayıfım. Ben bütün kazanılmış haklarımı, statümü, toplum nezdindeki saygınlığımı, güvenimi kaybederim böyle bir şeyle ortaya çıkarsam. Sen çıkamazsan kimsesi olmayan, ekonomik gücü olmayan, nüfuzu olmayan, sindirilmiş, korkutulmuş, bastırılmış, ekonomik bağımsızlığını sağlamamış kadın hiç çıkamaz. Bu sohbete de kırmızıyla geldin. Evet. Ben de seni kırmızıyla görüyorum hep. Neden kırmızıyı bu kadar seviyorsun? Yaklaşık 5 yıl önce İzmir'de bir adliyede sanık sandalyesinde oturan kişiye hakim sordu neden tanımadığınız bir kadına tecavüz ettiniz diye. Yanıt çok basit ve de çok ağırdı aslında. Tanımadığım bu kadına tahrik olduğum için tecavüz ettim. Neden diye tekrar sorulduğunda
kırmızı ruj sürmüştü diye bir cevap alındı. Karar duruşmasında olay daha da vahimleşti aslında. Hakim bu tahrik nedeniyle tecavüze uğrayan vatandaşın cezasından 5 yıl indirim yapıldı. Bu bize şunu gösteriyor. Hepimiz çantalarımızda taşıdığımız kırmızı rujlarla potansiyel cellatlarımızı yanımızda taşıyoruz. Ama hepimiz aynı zamanda mücadele ederek, kırmızıyı üzerimize taşıyarak protesto edersek, buna karşı dik durmanın getirdiği özelliği o birey tecavüz hakkını kendinde göremeyecek. Bu bir. İkincisi, hakimlere özellikle, yargıçlara, savcılara toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin hukuk fakültelerinde zorunlu olması gerekiyor. Bütün meselemiz tacizi ifşa etmek. Herkese sesleniyoruz. İfşa ettiğiniz anda bu ülkenin cinsel taciz noktasında geri adım atmasını sağlayacaksınız. Hikaye tanıdık geldi değil mi? Normal. Çünkü hayatında en azından bir kere yaşadın sen bu hikayeyi. En azından bir kere bu hikayenin kahramanlarından biri oldun. Şimdi kendine sorduğun soru muhtemelen şudur. Sen bu hikayede hangi taraftasın?